Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yakın bir zaman içinde küçük boyutlu ancak yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı bir depolama çözümü arıyorsanız elimdeki ürün tam da size göre. Videonun ilk kısmında da bahsettiğim gibi arkadaşlar Kioxia'nın Exaria Plus G2 modeli gerçekten hem kapasitesiyle hem de fiziki ölçüleriyle birlikte oldukça dikkat çekici bir ürün. Bilgisayar, Windows, iOS, macOS hatta oyun konsollarıyla birlikte uyumlu olduğu söyleniyor. Biz de bu videoda arkadaşlar bilgisayar tarafında performans testlerini yapacağız. Oyun konsolları tarafında da gerçek zamanlı performanslarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz öncelikle kutu açılışıyla bir başlayalım. Bakalım Exaria Plus G2 modeli bizlere neler sunuyor ve gerçekten kutu üzerinde yazdığı şeyleri bizlere verebiliyor mu? Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni, paylaşım ve yorum. Ayrıca hype puanlarınızla da kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Dilerseniz videomuz başlasın. Şimdi öncelikle kutu üzerinde neler var onlara bir bakalım. Arkadaşlar Exaria Plus G2'nin 2 TB'lık versiyonunu kullanıyorum ben bir süredir. Kutusunun içine geri koydum. İçinden neler çıktığını tamamen görebilmeniz adına. Şimdi bu cihazın önemli noktalarından bir tanesi şu. Birazdan fiziksel olarak da göreceksiniz. Çok küçük, çok taşınabilir yapıya sahip ve yaklaşık 76 gramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor. Ama bu cihazı özel yapan şeylerden biri USB 3.2 Gen 2 protokolüyle çalışması ve 1050 MB bölü saniyeye kadar yazma hızı sunabiliyormuş arkadaşlar. Bunların hepsine bakacağız. Şimdi kutuyu açalım dilerseniz. Evet, dediğim gibi daha önce açmıştım ama temsili olarak tekrardan açıyoruz. Şimdi arkadaşlar oldukça küçük bir tasarıma sahip. Şöyle görüyorsunuz. Hatta size referans alabilmesi adına arabamın anahtarıyla yan yana koyacağım. Bakın aşağı yukarı aynı ebatlarda bir boyuta sahip. Şöyle gösterebilirim. 76 gramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor arkadaşlar. Exaria G2 Plus modeli ve gerçekten çok küçük. Hatta şöyle biraz kalınlıktan da göstereyim size. Kalınlık noktasında da anahtarımdan bir tık daha kalın ama hafiflik noktasında neredeyse birebir aynılar. Gerçekten çok küçük ama dediğim gibi çok güçlü bir cihaz. Kutu içerisinde başka neler var onlardan bahsedelim. Evet, 1 ve 2. 2 tane kablo ile birlikte geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tanesi Type-C'den Type-C'ye, bir tanesi Type-A'dan Type-C'ye şeklinde. Kablolar kısa. Keşke birazcık daha uzun olsaymış dedirtti açıkçası bana ama yine taşınabilirlik noktasında size fayda sağlayacaktır. İki tip kablonun çıkması da bence gayet güzel. Ve buna ek olarak da kullanım kılavuzuyla birlikte geliyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi diğer teknik özelliklere baktığımızda dediğim gibi 105 mm'lik bir kalınlığa sahip ve 76 gramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor. Gerçekten çok güzel. Ayrıca metal alüminyum gövdesiyle birlikte hem ısı noktasında hem de fiziksel dayanıklılık noktasında size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Çünkü burada military standart 810H dediğimiz şok ve darbeye dayanıklı yapısıyla birlikte dikkat çeken ve özellikle metal yapısıyla birlikte de çalışma sıcaklığı noktasında sizi yormayacak bir ürün. Şöyle attığınız zaman bu cihazı herhangi bir tedirginlik yaşamanıza gerek kalmayacak. Bunu da söyleyebilirim. Yani tasarım noktasında dediğim gibi çok çok güzel bir cihaz olmuş. Süper taşınabilir bir cihaz ve herhangi bir kablo taktığınızda da uzunluğu şu şekilde arkadaşlar. Yani pantolon cebinize bile koyup bir yere götürebilirsiniz. Yani illa bir taşıma çantasında olmak zorunda değil. Şurada da küçük bir led ışığı birlikte geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama fiziksel özellikleri bu şekilde. Şimdi tasarım noktasını geçtikten sonra ve kutu açılışını geçtikten sonra dilerseniz bir de teknik tarafta bizlere neler sunuyor onlara bakalım. Şimdi Kioxia'nın Exaria Plus G2 ile alakalı iddiası şu. Kutuda da yazdığı gibi okuma yazma tarafında 1050 MB bölü saniyelik okuma ve 1000 MB bölü saniyelik yazma hızları vaat ediyormuş. Tabii ki bunları bilgisayar ortamında göreceğiz. Bakalım bize neler sağlıyor. Sonrasında da burada kutuda yazdığı gibi PlayStation 5, Xbox Series X ve S gibi oyun konsollarında da uyumlu diyormuş. Buradaki kullanım senaryosunu size aktarmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz Exaria Plus G2 bir bilgisayara bağlayalım ve hız testlerine hep birlikte bakalım. Şimdi bu kayıttan önce yaptığım testlerin ekran görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Crystal Disk Mark tabii ki burada referans olarak aldığımız program. Ve 1 GB'lık bir dosyanın testinde arkadaşlar 1034 MB bölü saniye okuma ve 1001 MB bölü saniye yazma hızlarına ulaştı ki burada kutuda referans olarak gösterilen ve Kioxia tarafından iddia edilen rakamları karşıladığını görüyoruz. İkinci bir test yaptığımda da
Yine tek seferle yetinmek istemedim. Burada da 1035 MB bölü saniye okuma ve 1002 MB bölü saniye yazma ile birlikte testleri tamamladı. IOPS testlerine geldiğimiz zaman da 980 IOPS okuma ve 956 IOPS yazma testleriyle birlikte testi tamamladı. Kioxia tarafından hazırlanmış başka bir yazılımı daha göstereceğim size. Bu SSD Utility uygulaması arkadaşlar. Burada diski taktığınızda diskle alakalı çok sayıda veriye ulaşabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kapasite verisi, sahip olduğu depolama birim numaralandırması yapıldığında, etiket yapıldığında bunu görebiliyorsunuz. Cihazın sağlığını görebiliyorsunuz. %98 sağlık oranında şu anda. SSD'nin sıcaklık değerini görebiliyorsunuz. Oldukça serin çalıştığını söyleyebilirim. Şuraya baktığınızda görebilirsiniz. Ara birime girdiğinizde de burada hangi ara birimden bağlandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Firmware update geldiği durumda buradan yazılımı güncelleyebilirsiniz. Cihazın firmware'ını. Smart, burada diğer detayları görebiliyorsunuz. Çok fazla bilgiye erişebilirsiniz. Cihazla alakalı dikkat çeken durumlar olduğu zaman buradan görüyorsunuz. SSD ile alakalı bütün verilere de buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 2 TB'lık bir çözüm var elimde. Bu modelin 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere 3 tane versiyonu var. Güvenliğe geldiğimizde de bu diskteki verileri güvence altına alabilmek için bir şifre oluşturabiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Ve güvenli sil dediğiniz zaman da cihazın içindeki her şeyi tamamen ve kalıcı olarak siliyor arkadaşlar ve ilk haline geri getiriyorsunuz cihazı. Bu da güzel datalardan, güzel verilerden biri. Sisteme geldiğimiz zaman da burada cihazın, daha doğrusu kullandığınız bilgisayarın detaylarına erişebiliyorsunuz. Burada da diğer ayarlarla beraber karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın şimdi Gen 2 portunu çevirdi. Aslında ben Gen 2 portundan bağlamışım ama sistemde bir cihaz güncellemesi yaptığınız zaman bunu, daha doğrusu bir veri güncellemesi yaptığınız zaman sistemde burada hangi porttan bağlı olduğunu gösteriyor. Ve bu sayede de Kioxia Exalia Plus G2 SSD biriminin tam hızlarını burada kullanabiliyorsunuz. Şimdi size bir de dosya kopyalama hızından bahsetmek istiyorum. Bilgisayar ortamında ne kadar hızlı gönderim yapabiliyor. Şimdi bilgisayarın kendi sürücüsünde olan bir proje dosyası 22.6 GB'lık bir dosya arkadaşlar. Hemen bir kopyala yapıştır işlemiyle Exalia Plus G2'ye taşıyacağız. Bakalım ne kadar sürecek. Şu anda görüyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak 700 MB'ın üstünde yazıyor arkadaşlar. Saniyede hatta artmaya başladı. Tabi dosya parçaları veya küçük boyutlu parçalar taşınırken oradaki hız anlık olarak böyle düşüşler yaşayabiliyor ama şu anda 712, 715 gibi bir hızla paylaşımı tamamladı. Kopyada yapıştır yaptı dışarıdan içeriye. Şimdi aynı dosyayı kendi içerisinde kopyalayalım. Bakalım ne kadar sürecek. Evet, aynı dosyayı aldık. Kopyala diyoruz ve kopyalıyoruz. Bu defa kendi içinde bir dosya oluşturuyor arkadaşlar. Bunda da şu anda yaklaşık 390-385 bandında yazma işlemini gerçekleştiriyor. 380. Kendi içindeki işlem, bakın kopyalama yaptığı zaman birazcık daha yavaşladı. Ancak bunlar çok kabul edilebilir rakamlar. 380'lerde şu anda geziyor kendi içinde. Şimdi benzer bir dosyayı bu işlem bittikten sonra da benzer bir işlemi bu işlem bittikten sonra Exalia Plus G2'den bilgisayarın kendi depolama birimine taşıyacağız arkadaşlar. Kullandığım bilgisayarda da hızlı bir M.2 SSD olduğunu söyleyeyim. Yani o yüzden limitlere takılma gibi bir durumu olmayacak. Ne yapabiliyorsa onu karşı tarafa taşıyacağını düşünüyoruz. Evet, şimdi bunu yapabilmek adına da yine aynı dosyayı yeni bir klasörün içine gönderelim bakalım. Şöyle yapıştırdık. Bakın hızlar inanılmaz şu anda. Yani depolama birimine taşıdığınız bir dosya olduğu zaman yaklaşık 950-980 MB bölü saniye ile yazabiliyor. Tabii küçük dosyalarda hız birazcık düşüyor. Ancak yine ortalamasında 900'lerde gezdiğini söyleyebilirim ve az önce dediğim gibi 22 yaklaşık 23 GB'lık bir proje dosyasını taşımış olduk böylelikle ve bakın bu kadar zaman aldı sadece.
Gerçekten çok çok başarılı bir skor olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bilgisayar tarafı böyle. Şimdi dilerseniz bir de bu cihazı oyun konsollarında bir deneyelim bakalım. Orada neler yapacak. Sonrasında da videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız. Evet, şimdi depolama birimini PlayStation 5 Pro Type-C üzerinden bağladım arkadaşlar. Cihazın ön tarafındaki bağlantı noktasıyla birlikte. Şimdi depolamaya geldiğimizde bunu biz ekranda gördüğünüz gibi bir genişletilmiş depolama alanı olarak kullanabiliyoruz. Bunun faydası şu arkadaşlar. Siz burada PlayStation 4 oyunlarını direkt olarak Xperia Plus G2 üzerinden kullanabilirsiniz. Veya PlayStation 5 oyunlarını buraya taşıyarak kullanabilirsiniz. Ancak PlayStation 5 oyunlarını tekrar oynamak istediğiniz zaman tekrardan ana depoya almanız gerekiyor. Şimdi öncelikle bir biçimlendirme yapacağız. Evet, şu anda bu şekilde biçimlendirildi ve PlayStation 4 oyunlarını doğrudan buradan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Xperia Plus G2 modeline cihazın kendi depolama alanından bir oyun transferi yapalım. Bakalım ne kadar sürecek. Onu da gerçek zamanlı görmüş olacağız böylelikle. Evet, şimdi PlayStation 4 oyunlarını çalıştırabildiğini söylemiştik. O yüzden şu iki tane Mafya'yı taşıyalım arkadaşlar. Mafya 2 ve Mafya 3 106.9 GB'lık iki tane dosya arkadaşlar. Bunları şimdi taşı diyoruz. Nereye taşıyalım bunları da? Şöyle göstereyim. USB alanına taşıyacağız arkadaşlar. 2 TB'lık boş alanı zaten görüyorsunuz şu an ekranda. Evet, taşı diyoruz ve bakalım ne kadar sürecek. Bu oyunları dediğim gibi doğrudan bu birim üzerinden oynayabileceksiniz. Evet, şimdi hesaplama yapacak ve sonrasında da 106 GB'lık dosyayı taşıyacak. Şimdi arkadaşlar ben burada bunun tamamını dakika olarak bekletmemek adına şu andan itibaren görüntüyü hızlandıracağım ama siz gerçek sayaçla birlikte göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 106 yaklaşık 107 GB'lık bir dosyayı karşı tarafa gönderdi arkadaşlar. Şimdi bir de bu işin tam tersini yapacağız. Yani Xperia Plus G2'den konsola bir taşıma işlemi yapacağız. Bakalım ne kadar sürecek. Şimdi az önceki verileri konsola geri göndermeden önce bir de şöyle şey göstereyim size. Nasıl bir açılış süresi vereceğini göstereyim. Bulabilirsem oyunu. Evet, burada en altta gösteriyor zaten. Oyna dediğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi doğrudan cihaz üzerinden bu oyunu açabiliyorsunuz. Bu özellikle oyun konsolu tarafında size ciddi bir avantaj sağlayacak. Çünkü PlayStation 4 oyunlarını ana depolama alanında tutmak zorunda kalmayacaksınız. Bence çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Şimdi dilerseniz az önce yaptığımız işlemin bir de tersini yapalım. Bakın, açılış ve kapanış süreleri de gerçekten çok hızlı. Depolamaya geldik. Buradan hemen dosyalarımızı alacağız. Taşınacak öğeleri seçiyoruz. Tümünü seç diyoruz. Konsol depolama alanına gönderiyoruz arkadaşlar. Bakalım burada işimiz ne kadar sürecek. Kioxia Xperia Plus G2 modeli gerçekten de arkadaşlar şu kadarcık bir boyutta bizlere fazlasını sunabilen bir cihaz olmuş. Açıkçası beni çok tatmin etti. Uzun zamandır da kullandığımı söyleyebilirim ve video çekmek için birazcık bekledim arkadaşlar. Tam anlamıyla bana neler sunabildiğini anlayabilmek adına. Ama açıkçası benim çok memnun kaldığım, tatmin edici bir cihaz oldu. Sadece oyun konsolları tarafında şunu söyleyebilirim. Videoda da gördüğünüz gibi anlattım zaten ama hatırlatmakta fayda var. PlayStation 5 oyunlarını doğrudan bu cihaz üzerinden çalıştıramazsınız. PlayStation 4 oyunlarını çalıştırabilirsiniz ancak hızları PlayStation 5'in oyun oynatma ihtiyaçlarını karşılamadığı için bu tarafta bir depolama çözümü olarak kullanabilirsiniz. Ancak oyun oynamak istediğinizde bu oyunu ana depolama birimine tekrardan taşımanız gerekiyor. Sizler neler düşünüyorsunuz Xperia Plus G2 modeli hakkında? Yorumlarda paylaşalım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.